Şimdi sizlere kısa bir tarih anlatarak dünyanın en güçlü uygarlıklarından biri olan Makedonya'dan bahsedeceğim ve sadece 13 yılda bu başarıyı elde ettiklerini söylesem herhalde sizler için basit gelmez. Bu uygarlık adını sıkça duyduğumuz Büyük İskender tarafından yönetilmiş, zaferler kazanmış, dünyanın büyük çoğunluğuna hakim olmuş ve yine Büyük İskender yüzünden yok olup gitmiştir. Belgesel tadındaki bu kısa videoya emeğimin karşılığı olarak bir beğeni atarsanız hiç fena olmaz. Zira artık bu kanalda daha aktif olmayı planlıyorum. Videoya başlamadan önce dizi, film, oyunların hikayelerini anlattığım Asıl Hikayesi adlı YouTube kanalıma bakabilir, ülkelerin ve birçok konuda videolar yaptığım Bilinmeyen Dünya adlı YouTube kanalıma bakabilir, Twitch kanalım olan Masalcı Dede'nin Diyarı üzerinden yapmış olduğumuz canlı yayınlara katılarak hem bizlerle eğlenebilir hem de bana destek olabilirsin. Aynı zamanda sizlerle sohbet ve teoriler konuştuğum Masalcı Dede'nin Diyarı Discord sunucuma gelerek sen de bu atmosferi soluyabilirsin. Bu arada bana maddi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede kanalıma ve dünyanın en güçlü uygarlığı olan Makedonya adlı videoma hoş geldiniz. Birçok uygarlığı topraklarında yaşatan Makedonya'nın bugünkü tarihsel ve etnik zenginliğine şaşırmamak gerekiyor arkadaşlar. Çok uzun yıllar savaşlara, istilalara ve taht kavgalarına sahne olsa da bu ülke tarihini hem saygıyla anıyor hem de yapılan hatalardan ders çıkarmayı başarmaktadır. Caddelerde dostça kulağımıza çalınan çan sesi ve ezan sesi, gözümüzde kaçmayan Osmanlı, Yugoslavya ve Rum mimarisinin iç içe geçmiş bezemesi, insanların etnik farklılıkları bize Makedonya tarihi ile ilgili küçük ipuçları verse de geçmişine bir göz atmak ülkeyi daha iyi anlamak adına oldukça gerektiği gibi gözükmektedir. Makedonya topraklarında bilinen ilk hakimiyet M.Ö. 725'li yıllarda Argead Hanedanı'ndan 1. Perdikkas'ın kurduğu uygarlıktır. Argead Hanedanlığı'nın aslı Yunan değildir. Sırbistan ve Trakya'ya doğru genişleyen Makedonya Krallığı M.Ö. 513'te 449'a kadar Perslerin işgali altında kalmıştır. Persler daha fazla dayanamayıp topraklarından çekilince Makedonya Krallığı'nın başkenti Pelle olmuştur. Kralların hanedanlık savaşları sırasında Balkan kavimlerinin saldırısına maruz kalmış ve istilaya uğramıştır. Kral 2. Amiktas ve 3. Fredikas istilaya uğramıştır. Ayrıca 2. İskender bu dönem hanedanlık savaşlarına girmişlerdir. M.Ö. 359 yılında 2. Filip'in kralı olması ile birlikte hanedanlık güçlenmiş, kavgalara son verilmiş ve nihayet topraklardaki istilacılar ve yağmacılar çıkartılmıştır. Hanedanın otoritesi güçlenince topraklarda genişletilmiştir. İkinci Filip'ten sonra M.Ö. 334 ila 323 yılları arasında Büyük İskender kral olmuştur. Büyük İskender hanedan savaşlarından sonra elde edilen otorite ile Yunanistan ve İran'ı almıştır. Ayrıca Anadolu, Suriye, Mısır'ı da topraklar arasına katmıştır. Ülke Türkistan'dan Hindistan'a kadar olan yerler alınarak topraklar genişletilmiştir. Büyük İskender kazanmış olduğu zaferler sonunda gücünün ve otoritesinin altında zevk ve tembelliğe alışmış, onaylanmayan bir hayata dalmıştır. Büyük İskender maalesef zevk yaşamından çıkamayıp 33 yaşında sefalet içerisinde ölünce M.Ö. 323'te 4. İskender kral oldu. 4. İskender'in kabullenemeyen Büyük İskender'in kumandanları Antigonos Kiklons'u öldürerek Makedonya krallığına geçti. Antigonos Makedonya'da yeni hanedan kurucusudur. Aynı dönem Romalılar bu dağlar arasında iklimi güzel topraklara göz dikmişlerdi. Romalıların bölgeye hakim olmaya başlamışlarken Makedonya krallığı karşı koymaya çalışmıştı. Fakat daha fazla direnemediler. M.Ö. 1722 ila 1608 yılları arasında 3. Akın sonunda yenildiler. Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldi. Avrupa'daki kavimler göçü esnasında ve sonrasında daha birçok kez istilaya uğrayan Makedonya, milattan sonra 6. yüzyılda Slavlaşmaya başladı. 9. ve
10. yüzyıllarda Bulgarlar bu bölgede kuvvet kazanmaya başlamışlardı. Romalıların yeniden oluşturmaya çalıştığı eyaletleri 4. Haçlı Seferi'nde yani 1204 ila 1225 yılları arasında Makedonya'ya Latin Krallığı'nın kurulmasına engel olamadı. Latin Krallığı diğer krallıklar gibi uzun zaman Makedonya topraklarında kalamadı maalesef. 1230'larda Bulgarların, 1280'de Sırpların hakimiyetine geçti. Osmanlı Devleti çok değil kısa bir süre sonra Anadolu'da kurulmuştur. Diğer uygarlıklara kıyasla daha adil istilalarda bulunması, istila ettiği toprakların insanlara zulmetmemesinden dolayı daha kolay ve kısa zamanda genişleyip 14. yüzyılda Avrupa'dan Asya'ya kadar hakim olmaya başladı. Osman Bey devrinde Makedonya'da ilk Osmanlı akını yapıldı. Yıl 1324. Osmanlı sultanlarından 1. Murat Han devrinde 1371'de yani Cirmen Zaferi ile Türkler Osmanlı İmparatorluğu olarak Makedonya'nın kapılarından içeri girdi. Balkanlardaki topraklarını almış oldu. 1371'den 1878 Osmanlı-Rus Harbi'ne kadar aralıksız ve istilasız Osmanlı hakimiyetinde kalmış olan topraklara 1878'de Ruslar istila etmiş fakat Berlin Anlaşması ile kurtarılmıştır. Ancak bu kurtarılış çok uzun sürmedi ve 1912 ile 1913 Balkan Harbi'nden sonra Osmanlı İmparatorluğu Makedonya topraklarını kaybetti. Bölgede yaşayan Müslüman ve Türkler yıllardır yaşadıkları, ekip biçtikleri topraklardan ayrılıp Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı. Bu arada arkadaşlar bu insanlardan bir tanesi benim büyük dedelerimden bir tanesi. Makedonya 1371'den 1913 yılına kadar Osmanlı idaresinde kalmıştır. 19. yüzyılın ortalarına kadar diğer istila edilen topraklar gibi barış ve huzur devrini yaşamıştır. Bu devirde Makedonya'da sanatsal açıdan kıymetli mimari eserler, köprüler, hanlar inşa edildi ve halkın sosyal ihtiyaçları için çok sayıda müesseseler kuruldu. Sivil ve askeri okullar açıldı. Şehre medeniyet getiren birçok müessesenin gerçek inşası, gerek açılması ve yeniden yapılandırması ile Makedonya'nın hayat ve kültür seviyesi savaşı ve yaşanan fakirliği unutturacak kadar ileri seviyeye taşımıştır. Bölgedeki Osmanlı eserlerinden çoğu tahrip edilmiş olsa da kalan eserler başlı başına sanat abidesidir. 19. yüzyılda alevlenen papalık ve kilise propagandaları, Rus atılımları Makedonya'nın Osmanlı hakimiyetinden çıkmasının sebeplerinden olmuştur. Maalesef Makedonya, Osmanlıların elinden çıkmasıyla birlikte toprak bütünlüğünü kaybetti. Balkan devletleri arasında savaşın yaşandığı toprak haline gelirken, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşlarında da aynı şekilde yakasını savaşın soğuk çorak yüzünden kurtaramadı. 2. Dünya Savaşı biterken 1947'de Makedonya, Bulgaristan, Yugoslav ve Yunanistan arasında paylaşılmış ve savaşlardan geriye sefalet bırakmıştı. Makedonya toprakları Yugoslav sınırları içinde kaldı. Yugoslavya'yı meydana getiren cumhuriyetlerden biri olan Tito'nun Yugoslavya Komünist Partisi liderliğinde federal bir devlet olarak Makedonya Cumhuriyeti kuruldu. Yugoslavya, rejim değişiklikleri ve 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği zorlukların da etkisiyle daha fazla dayanamayıp parçalandı. Yerine kurulan yeni Yugoslavya 1991'de bir referandum düzenledi. Makedonya'nın bu referandum ile Yugoslavya'dan ayrılması, böylece Makedonya özgür ve bağımsız bir devlet haline getirilmesi planlandı. Ülkelerin hemen hepsi Makedonya'nın bağımsızlığını tanıdı. Fakat Yunanistan kendi ülke sınırlarında aynı isimli bir bölge olmasından dolayı ülkenin ismini değiştirmesini, diğer türlü bu bağımsızlığını tanımayacağını ilan etti. Hatta halen Makedonya Cumhuriyeti'nde bu yönde bir talep bulunmaktadır. Tarihine baktığımızda hem çok yaşlı hem de bağımsız bir devlet olarak çok genç olan Makedonya, tüm yaşadıklarına rağmen projeleriyle halkın refah seviyesini yükselterek Avrupa Birliği'ne aday ülke olma yönünde başarılı adımlar atmıştır. Bu tarihi inceledikten sonra ülkenin içindeki etnik gruplar arasında barışı tebrik etmek gerekmez mi sizce? Bir anlamda küllerinden yeniden doğan ve en azından zorlu dönemlerinde dahi bütünlüğünü korumaya çalışan Makedonya, yıllarca taht mücadelelerine
sahne olmuş bir ülkedir. Günümüzde yurt dışında okumak artık hem daha az maliyetli hem de daha kolay maalesef. Makedonya'da seçkin bir üniversite okuyup aynı zamanda daha az masraf yapmak mümkün. Eğer imkanınız varsa bu ülkeye gidip gezebilirsiniz. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.